Bugünkü videomuzun konusu tek kaçışlı perspektife göre ahşap kulübe çizimi. Bunun için öncelikle bir ufuk çizgisi atıyorum. Ben yapacağım bütün çizimleri hemen hemen el ile yapacağım. Sizler cetvel kullanırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Bir sonraki aşamada kulübemin bana bakan yüzeyini kağıda aktarıyorum. Benim düşündüğüm kare planlı bir yüzey. Yüzeyimi kağıda aktardım. Bir sonraki aşamada ufuk çizgimizin üzerine kaçış noktasını koyuyoruz ve yüzeyimizin üst ve alt sağ kenarından paralel çizgiler götürüyoruz. Bu şekilde kulübenin diğer kenarını da belirlemiş olduk. Ufuk çizgisine göre nasıl konumlandığını. Bir sonraki aşamada çatının yüksekliği için bir nokta belirliyorum. Ve çatı için oluşturduğumuz küpün üst köşelerinden eşit aralıklı çıkıntılar oluşturuyorum. Sağ tarafta oluşturduğum çıkıntıların yaklaşık orta noktasını buluyorum. Daha önce belirlediğim çatı yüksekliği hizasında. Ve oralara çatı için oluşturduğumuz çıkıntılardan çizgiler götürüyoruz. Çatımızın sol tarafını hallettik. Şimdi sağda bulunan çatı çizgisiyle aynı eğime sahip bir sol çatı çizgisi yapıyoruz ve her iki çizginin üstünü birleştirerek çatımızı ortaya çıkarıyoruz. Şimdi kulübemizin sağ yüzeyinin tam orta kısmını çatının yüksekliğinde buluyoruz geldiği noktayı ve oraya giden bir çizgi ekleyerek çatı çıkıntısını hallediyoruz. Kulübemizin genel görünüşü tamam. Şimdi kulübede kapı ve pencerelerin geleceği noktaları belirleyeceğim. Ahşap tahtaların geldiği noktaları belirleyeceğim ve bu ahşap tahtaların geldiği noktalardan kaçış noktasına paralel çizgiler götürerek çizimi tamamlayacağım. Öncelikle sağ yüzeye istediğim büyüklükte bir kapı ekliyorum. Kapının sol çizgisinden kaçış noktasına bir çizgi çiziyorum ve perspektife göre kapının üst kenarının nasıl göründüğünü belirlemiş oluyoruz. Şimdi pencerelerin denk geldiği bölgeleri eşit aralıklar, mesafeler bırakarak yaklaşık olarak belirliyorum. Cetvelle tam ölçü alarak daha net belirlemeler yapabilirsiniz. Pencere üst ve alt kenarları. Şimdi ön yüzeyde ahşapların, tahtaların denk geldiği bölümleri çiziyorum. Yaklaşık olarak aynı mesafede olmasını
sağlıyorum. Ve ahşap kısımlar tamamlandı. Şimdi onlara biraz ahşap görüntüsü vermek için üzerinde deforme yapıyorum. Bize bakan yüzeyde ahşap için belirlediğimiz çizgilerin uçlarından, bitiş noktasından kaçış noktasına paralel çizgiler götürüyorum. Çizgilerin kapıya gelmemesine dikkat edin. Ve sağ yüzeyin ahşap çizgilerini kaçış noktasını ölçü alarak belirlemiş olduk. Aynı belirlemeyi üst tarafı için de yapacağız. Fakat orada belirlemiş olduğumuz çizgiler olmadığı için onu kendimiz sezgisel olarak belirleyebiliriz. Şu şekilde kaçış noktasından eşit aralıklarla çizgiler atıyorum. Şu kısımdan eşit olmasına dikkat edin. Şimdi çizmiş olduğum yeni ahşap kısma biraz deforme ederek ahşap görüntüsü veriyorum. Hemen hemen kulübenin genel görüntüsü ortaya çıktı. Şimdi sıra pencerede. Pencere detaylarına giriyorum. Bu şekilde pencerelerimi hallettim. Şimdi kiremitlerin denk geldiği bölgeleri belirleyeceğim. Bunun için çatının eğimine uygun dik eğik çizgiler atıyorum. Kiremit kavisleri, kapı ayrıntıları, tek kaçışlı perspektife göre ahşap kulübe çizimini bitirdik. İsterseniz bunun üzerinde ışık gölge çalışması yaparak biraz daha derinlik verebilir, resminizi güzelleştirebilirsiniz.
Tonlamayı burada bırakıyorum. Siz de buna benzer bir tonlama yaparak aynı görüntüyü elde edebilirsiniz. İyi çalışmalar.